Yaşlanma ile birlikte eklem kıkırdağında oluşan yaralanma ve stres eklem kireçlenmesi ihtimalini arttırır. Öyleyse haltercilerde dizde kireçlenme ihtimali yüksektir. Doğru mu? Evet, doğru. Peki ya maraton koşanlarda, futbol oynayanlarda böyle bir risk varsa bunun sınırı nedir? Özellikle koşucuysanız bu videoda sizinle ilgili çok fazla bilgi bulacaksınız. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. 16. yüzyılın başlarında yaşamış önemli bilim insanı ve modern tıbbın kurucularından biri olan Paracelsus, tüm maddeler zehirdir. İlacı zehirden ayıran dozudur der. Uygun dozlarda kullanıldığında tedavi edici bir ilaç olarak görev görecek kimyasal maddeler yüksek dozda kullanıldıkları zaman öldürücü etki yapabiliyor. Aslında bu kavram hayatımızın her kısmına uygulanabilir. Yüksek yoğunluklu sporların da vücudumuz için zararlı etkileri olabilir. Spor yapmanın iyi olduğuna ve vücudumuza faydalı olduğuna inanıyorduk. Bir çelişki mi var? Haklısınız. Uygun dozda ve yaşınıza uygun spor vücudunuz için faydalıdır. Fazlası ise zararlı olabilir. O zaman sınır nedir? Kireçlenme veya tıbbi ismiyle osteoartrit, eklem kakırdağının ailevi yatkınlıkla birlikte travma, şişmanlık gibi ekleme gelen fazla yüklere bağlı ileri yaşlarda olan dejenerasyonudur. Diz eklemi için bunu daha sık duyarsınız çünkü gerçekten hem sıktır hem de bireyin günlük hayatını etkileme potansiyeli yüksektir. Toplumda hareketli olanlarda gelişmeyeceği düşünülüyor. Bu pek doğru değil. Diz eklemine fazla yük bindiren sporlarda eklemde hasar oluşma riski vardır. Dönme, atlama, yük kaldırma gibi sporların eklemlere aşırı yük bindireceğini tahmin edebilirsiniz. Bir spor yaralanması sırasında dizin ön çapraz bağı yırtılmışsa veya kıkırdakta hasar oluşmuş ya da eklemi ilgilendiren bir kırık oluşmuş ise uzun vadede bu eklemde kireçlenme olabilir. Bunu siz de tahmin edebilirsiniz. Asıl soru, sağlıklı bir hayat yaşamak amacıyla yaptığımız sporların belirgin bir travma olmadan uzun vadede eklem için zararlı olup olmadığıdır. 2000 yılına kadar yayınlanan makaleler spor yapanlarda diz osteoartriti riskinin yüksek olduğunu ifade ediyordu. Halbuki bu çalışmalarda farklı spor grupları ve bu sporların farklı yoğunluk seviyeleri aynı şemsiye altında değerlendirilmişti. Böyle olduğu için de bir damla kirli suyun bütün kovayı kirli göstermeye yettiği gibi tüm spor dallarında risk varmış gibi algılanıyordu. Ayrıca bu bulgular toplumun çoğunluğunun yaptığı seviyelerde düşük yoğunluklu spor yapanlar için bir risk oluşturup oluşturmadığı konusunda da yeterli bir bilgi vermiyordu. Yine bu makalelerde sporcular daha önceden bir spor yaralanması olup olmamasına göre ayrılmamıştı. Yeni verilere göre eskiden bir spor yaralanması olanlarda spor yaralanması olmayanlara göre diz kireçlenmesi riskinin 4 kat arttığı görülüyor. Öyleyse spor yaralanmasına maruz kalan spor dallarında riskin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Evet, mesela futbolun her seviyesi dizde dönmeye maruz kalma riskinden dolayı daha yüksek ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı olma riski taşıyor. Ön çapraz bağ yırtığı olduğunda diz kireçlenmesi riskinin 10 kat arttığını biliyoruz. 2015 yılında yayınlanan bir sistematik derleme makalesinde farklı çalışmalara dahil edilmiş 3759 sporcunun verileri yeniden düzenlenmiş. Bu makalede bu sporcuların ilerideki hayatlarında diz kireçlenmesi nedeniyle diz protezi olmuş veya protez ameliyatı planlanmış olanları araştırılmış. Çalışmaya dahil edilen sporcuların %7,7'sinde diz osteoartriti bulunmuş. Bu oran normal popülasyonda spor yapmayan kontrol grubunda ise %7,3 olarak belirtiliyor. Yani spor yapanlarda diz osteoartriti biraz daha yüksek oranda görülüyor, değil mi? Böyle düşündüğümüzde elmalarla armutları aynı sepete koymuş oluyoruz. Bu oranı spor dallarına ayırırsak belirli spor dallarında diz kireçlenme oranı oldukça yüksek çıkarken bir kısmında da risk yokmuş gibi gözüküyor. Mesela futbol oynamak diz kireçlenmesi ihtimalini standart topluma göre 3,5 kat artırıyor. Hatta profesyonel futbolcu olmanız gerekmiyor. Hobi amaçlı futbol oynayanlarda da bu derece risk var. Yani her seviyede futbol oyuncusu için diz kireçlenmesi riski yüksek. Zaten ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastaların çoğunluğunun halı saha futbol maçlarından geldiğini hatırlatmak isterim. Bu arada hemen bir parantez açmak istiyorum. Bu yayından farklı olarak bazı yayınlar futbolda daha önce spor yaralanması olmayan sporcuların riskinin normal popülasyondan farklı olmadığını söylüyor. Tekrar eski makalemize, aynı makaleye geri dönebiliriz. Yani bu makaleye göre spor yaralanması olmadığı sürece sporun diz eklemi için problem yaratmadığı söylenebilir.
Uzun mesafe maraton koşucuları için ise sonuçlar farklı çıkmış. Elit uzun mesafe koşucularında risk koşu yapmayanlara göre 3,3 kat artıyor. Elit sporcu dediğimiz hayatını bundan kazanan, koşudan verilen ödülleri kendine hedef olarak belirlemiş ya da mesleği koşmak olan sporculardan bahsediyorum. Öte yandan hobi amaçlı maraton koşucularında diz kireçlenmesi riski normal popülasyondan farklı çıkmamış. Müsabakalara katılan haltercilerde diz kireçlenme riski ise normal popülasyona göre 6,9 kat artmış olarak belirtiliyor. Güreşçilerde de bu oran 3,8 kat artmış olarak bulunmuş. Bir de Avrupa'da çok yaygın olmasa da Amerikan futbolunda risk çok yüksek. Lise takımında oynuyor olmak bile riski artırıyor ve bu spor dalı için risk 9 kat fazla. Yine de bu spor dalı için mevcut rakamların sayıca az olduğu ve genelleme yapmak için yeterli olmayabileceğini hatırlatayım. Bu makalenin verilerine bakıldığında elit seviyede basketbol, boks, atıcılık ve atletizm ile uğraşmak diz kireçlenmesine sebep olmuyor. Bu çalışmanın eksik yanı dahil edilen sporcuların hepsinin erkek sporculardan oluşması. Maalesef kadın sporcuları içeren bir veri bu makalenin içeriğinde yok. Uzun vadeli veri toplama ihtiyacından dolayı eskiden erkeklerin daha fazla sporla uğraşması bu grubun toparlanmasını kolaylaştırmıştır. Ama artık bayanlar da erkekler kadar sporla ilgileniyor ve onlar da bu sonuçları merak ediyorlar. 2017 yılında yani daha yeni bir derleme makalesi ise daha ilginç. Bu derleme sadece koşucuları içeriyor. İçeriğine bayan koşucular da dahil edilmiş. Kireçlenme olarak ise bu sefer hem diz hem de kalça kireçlenmesi beraber ele alınmış. Bu derlemede daha önce yayınlanmış 25 çalışmanın içeriğindeki 125.810 birey tekrar toparlanmış ve değerlendirilmesi yapılmış. Sayının büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Toplam kalça ve diz kireçlenme oranı koşucularda %3,66, koşu yapmayan kontrol grubunda ise %10,23 olarak bulunmuş. Bunun iki anlamı olabilir. Birincisi, koşu sporu diz ve kalça eklemi için gerçekten koruyucu bir spordur. İkincisi ise koşu yapan bireylerin zayıf, sağlığına dikkat eden bireyler olması ihtimalidir. Bu makalede koşucular daha sonra competitive ve recreational olarak ikiye ayrılmış. Bunu tercüme ederken hobi amaçlı koşanlar ve yarış amaçlı koşanlar olarak çevirdim ama ikisi arasındaki ayrım çok net değil. Buna biraz sonra açıklık getireceğim. Yarışma amaçlı koşanlarda kalça ve diz kireçlenmesi ihtimali %13,3 ve keyif amaçlı koşanlarda %3,5 olarak not edilmiş. Bu makalede koşucuları 15 yıldan daha az ve daha çok olarak ayırdıklarında 15 yıldan daha uzun süre koşanlarda diz ve kalça kireçlenmesinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Yine de süre arttırıldığında dahil edilebilecek birey sayısının azaldığı için detaylı yorum yapmak çok da doğru olmayabilir. Bu makalede hobi amaçlı koşanlarda koşunun diz ve kalça kireçlenmesi açısından koruyucu etkisi olduğu yorumu yapılmış. 2016 yılında yayınlanan bir diğer makalede ise koşu yapanlardaki diz kireçlenmesi cerrahi gerektirecek düzeylerde olanları toplandığında koşunun cerrahi riskini yarı yarıya azalttığı yorumu yapılıyor. Peki hangi mesafe koşuyu riskli olarak kabul edelim? Literatüre ve internete baktığımda bu konunun kesin sınırlarla ayrılmadığını gördüm. Konradsen 1990 yılında yayınlanmış makalesinde haftalık orta derece koşunun kalça ve diz kireçlenmesi açısından risk oluşturmadığını söylüyor. Orta dereceli koşu için ise haftalık 21 ve 42 kilometreyi belirlemiş. Marty ise 1989 yılındaki makalesinde kalça kireçlenmesi açısından risk faktörü olarak uzun mesafe koşucularını göstermiş ve haftalık ortalama 92 kilometreyi riskli olarak belirtmiş. Bir koşucuysanız hangi taraftasınız? Bütün şu ana kadar anlattıklarımdan sportif amaçlı maraton koşucularının hiçbir şekilde eklem problemleri olmadığı gibi bir algı çıkabilir. Öte yandan 2008 yılında bir radyoloji dergisinde yayınlanmış makalede 10 maraton koşucusuna maraton öncesi ve sonrası MR çekilmiş. Bunların 8'inde maraton sonrasında patella denen diz kapağı etrafında radyolojik anomaliler olduğu görülmüş. Üstelik bunların hiçbiri profesyonel maraton koşucusu değiller. Ama bu sporcuların herhangi bir şikayeti de olmadığını ekleyeyim. Şu ana kadarki iyimser verilerin yanında bu bilgiyi de bir kenara not etmenizi isterim. Sevgili dostlar, bu videoyu hazırlarken yaptığım araştırmalardan benim çıkarımım şöyle oldu.
Spor yaralanmasına maruz kalabilecek spor dallarında risk yüksek. Bir spor yaralanmasına maruz kalmışsanız uygun tedaviyi yaptırıp sonrasındaki hayatınızda riske girmemek gerekir. Spor yaralanması olmadığı sürece de spor eklem için bir problem yaratmıyor. Bu videonun içeriğinde sadece büyük rakamları olan bilimsel veriler olan spor dallarını anlattım. Diğerleriyle ilgili çıkarım yapmak bana düşmez ama sizler kendi yorumunuzu yapabilirsiniz. Anlattıklarımın tamamen bugünkü bilgilerimiz ile sınırlı olduğunu anımsatırım. Daha fazla veri oluştuğunda bu bilgiler de değişebilir. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sporun hayatınızdan hiç çıkmadığı aktif günler sizlerin olsun.